Gel beni kurtar, ilişkiye beni, hayatıma gir, mutluluğunla beni de mutlu et. Sev beni, sar beni. Yok kardeşim. O da biliyor senin mutsuz olduğunu, görüyor çünkü. Salak değil, mutsuz bu diyor. Niye gelsin? Başıma tebelleş olmasın, gitsin kardeşim diyor. Niye gelsin ya? Mesela terazi. Tam. Dikkat et, terazi erkeği çok farklıdır. Ne açıdan? Erkekler söğüşleyen kadından kaçarlar mı? Genelde erkeklerin aşık olduğu, hayranlık duyduğu kadınlar biraz daha böyle onları zorlayan, öyle erkeğin ağzına tüküren, biraz onlara yokuş yapan. Bir kadının bir erkeğe istediğini yaptırabilmesinin bir formülü var mıdır? Vardır elbette ki. Gazla çalışıyoruz. Güzel bir itiraf. Yani evet. Düzgün boşanmayı başaramıyoruz. Sizin desteğiniz ve yönetiminizde şu işi kavgasız, gürültüsüz ve çocukları üzmeden yapalım. Kadınlardan gelenler var. Erkek gelmiyor mu? Erkekten pek gelmez. Erkek döndürelim hocam. Yani ben seviyorum eşimi diye gelir. Kadın da hocam şu sağ selamet benim yakamdan bir sıyrılsın diye gelir. Ay hocam çok yakışıklı. Bakma yakışıklılığına. 3 gün sonra gidecek işte. Çok para harcadı, gidecek o. Başkası da yapıyor. Zaaflarına yenilme. Çok aşık olanlar, çok vaat verenler, çok ilgiyle gelenler hep böyle mehter marşıyla giderler. Erkek olduğunu hissediyor. Evet. Kadın isteyecek ki ben erkek olduğumu hissedeyim. Zaten aldatılan kadınların birçoğu fiziksel birliktelik falan yaşayamaz. Bir süre midesi bulanır, kusar, görmek istemez, nefret eder, böyle pisliğe bakarmış gibi bakar falan. Bunları nereden biliyorsunuz? Danışanlarınız mı anlatıyor? Tabii. Maaş kartı eşinde olan kadınlar var. Onlara ne söylersiniz? Efendim merhabalar, ilişki koçu Celal Ergün'le birlikteyiz. Ben biliyorum ki birçoğunuz onu sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Özellikle İlişkiler ve burçlar arasındaki bağlantıyı eğer henüz girmediyseniz Instagram adresine lütfen bir girin bakın. Siz hoş geldiniz. Celal Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ankara'dan size güzel bir Ankara rüzgarı getirdik. Sizinle tanışmamız çok enteresan bir hikayeye dayanıyor. Bir pazar günü evde böyle gezinirken önüme bir video düştü. Tam beni anlatıyordu. Aslan kadını videosu. Evet dedim ki tanışmam lazım. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. İlişki koçluğu yapıyorsunuz. Evet, birçok insan güvenip sizin görüşlerinizi almak üzere geliyor. Kamplarınız var, oraya katılıyorlar. Şöyle başlayalım isterseniz. Yaş grubunu merak ediyorum. Kimler dertlerini, hangi yaş kategorisi size gelip dert anlatıyor? 30 ve 35, 40-45. Yani 50 yaşında, 55 yaşında danışanım da var. Ama çok 18-20 arasındaki yaş grubu bana gelmez. İlişki koçları ya da bu alanda uzmanlaşmış konuklarımla bu sohbeti yaptığımda genelde danışan portföyünün çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu duyarım. Evet. Bu defa farklı. Çok önemli tüyolar alacağız. Sizin profilinizde erkekler de var. Evet. Hem de sayıları hiç az değil. Erkek bir ilişki terapistine hangi kapana sıkıştığında gider? Şöyle söyleyeyim yani kadını kaybettiği anda gidiyor genelde. Erkek bu arada kadın danışanlarım yoğunlukta. Lakin erkeklerin de danışmanlık için geldiği yani birçok erkek geliyor. Ama kaybettikten sonra genel olarak geliyorlar. Yani ilişki bittikten sonra çünkü kadında ben hep söylerim bunu parça parça küçük kadın bitiriyor. En son karşısına çıkıyor şak diyor bitti diyor. O an adam abandone bitti. Sonrasında ya gel otur şuraya bir konuşalım falan diyor. Gel ne sıkıntı kadına mı diyor? Tabii. Geçmişte, eskide dinlemediği şeyleri o an dinleyip, anlayıp çözmeye çalışıyor. Ama bitti, geçmiş olsun. Çünkü kadın parça parça her gün azar azar tüketti. Hesabını, kitabını, planını, programını yaptı. Gideceği yeri hazırladı. Ya annesinin evi, ya arkadaşının evi ya da nereyse artık. Sonra ben gidiyorum. Restini çekti. O an erkekte yanma başlıyor. Allah diyor, ne oldu? Ben gidiyorum artık. Ben gideceğim. Erkek bunun ayırdına varabiliyor mu? Bu blöf mü? Gerçekten gidiyor mu? Hani zaten gidecek kadın susar. Yani gideceğim, gitmek üzereyim, bak gidiyorum tehdidini yapmaz. Gidecek olan kadın bitti artık der konuşmaz. Adam artık başka bir kadınla da görüşse umursamaz. Farklı bir kadınla ilişki de yaşasa, evlense bile kadınla bittiyse biter. Ölüm gibidir böyle. Tartışmaz, kavga, gürültü de biter. Gözden çıkarttığı anda bir daha kadın muhatap görmek istemez. Midesi bulanır yani. Kadında öyle biter. Erkekler asıl bitirmekte zorluk çeken insanlar. Çok zorlanıyoruz biz. Bitiremiyoruz. Eğer bir sabit düzene alıştıysak, bir tas çorba, hep söylerim ben. 3 çeşit sulu yemek, bir tas çorba, ev düzeni, kıyafetler, çocuk düzeni. Buna alıştıysa adam
yaşayamıyor. Yani kadından sonrasını göremiyor. Endişeleniyor, gitmesin diye elinden geleni yapıyor. Ama vay gidene. O saatten sonra kadınla asla umursamıyor. Aldatan erkeklerin birçoğunun genel söylemi. Ben karımı seviyorum. Allah Allah. Tabii. Bu söylemem. Ya sevsen nasıl aldatıyorsun kardeşim? Yani burada aşkın içerisinde ihanet yoktur. Aşkın içerisinde tek eşlilik vardır. Sadakat dediğimiz şey tek eşliliğin eşittiridir zaten. Nasıl oluyor bu? Çünkü erkekler yaşadıkları cinselliğin içerisinde duygu yüklemiyorlar. Yok. Kadınlarda genel bir söylem. Ay hepsi mi böyle, Allah belalarını versin şöyle böyle. Ya kardeşim bunu artık kanıksayın. Kadınlar işitsel, duygusal, cinselliğe bile o şekilde yükseliyorlar. Duygu olarak yükseliyorlar. Erkek bunu standart, formalite bir günlük rutiniymiş gibi yapıyor. Bu kadar basit. Bunu algılayamadığı için adam diyor ki ya hocam işte gitmesin ya diyor. Ben seviyorum onu diyor. Kardeşim gitmiş diyorum ya, bitmiş. Bitmiş yok. Hani kadın ihaneti yakalamış, seni kafada bitirmiş, kapatmış sayfayı ve sana hesap soruyor. Neden diyor. Ya hocam ona diyor anlatalım beraber diyor. Yani o öylesineydi diyor. Öylesine diye bir şey yok. Ha, sizden destek istiyor. Tabii orayı yani... kurtaralım diye destek isteyen birçok danışanım var. Aha, ama bu zamana kadar hiç kurtulanı görmedim. Sadece kadınlarda tek bir eksik var. Bir, alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz maalesef. Yani o düzenden siz de vazgeçemiyorsunuz. İki, maddi gücü olmayan kadınlar, erkeğe muhtaç olan kadınlar aldatan adamları maalesef affetmeye mecbur kalıyorlar. Çocukları için diyor, düzenim için diyor, el ar komşular ne der diye diyor. Birçok daha sebep sayabilirim. Ama genel olarak maalesef gidemiyorlar. Siz o manevrayı o erkekle yapıyor musunuz? Kadını döndürmek için. Ben şöyle söyleyeyim. Ben şunu söylüyorum. Ben yönlendirme yapmam genelde. Ben şunu söylerim. Hani insanların doğruyu bulmalarını sağlamasını yolunu açarım. Hiçbir ihanet affedilemez. Yani bunu çünkü duygu olarak da o hezeyan, üzülmek, o mahvolmak, paralanmak, parçalanmak da kadının en zirvede yaşaması gerektiği duygudur. Onu içinde yaşarsa adamdan tiksinir. Zaten aldatılan kadınların birçoğu fiziksel birliktelik falan yaşayamaz. Bir süre midesi bulanır, kusar, görmek istemez, nefret eder. Böyle pisliğe bakarmış gibi bakar falan. Bunları nereden biliyorsunuz? Danışanlarınız mı anlatıyor? Tabii. Geri dönüşler. Yani görüşler. Eşim beni aldattıktan sonra kusuyorum mu? Kusuyorum onunla aynı yatağa girerken. Çayına tükürüyorum diyen de var. Görmek istemiyorum diyen de var. Yanlış ama sinirlenip aynı kısasa kısas yapan da var. Komple doğru yoldur bence bu. Komple bitiren ve ayrılanlar da var. Eşinin çayına mı tükürüyormuş? Neler. İşte lastiğini patlatanlar, arabasını çizenler, neler var? Hanımların danışan olarak karşınıza geldiğinde sizden istedikleri neler? Hangi konuda yardım etmenizi istiyor? Genel olarak kopamıyorum hocam. Kopamıyorum. Neden kopamıyorsun? Bir bad boy'dan, işte bir saçma salak bir adamdan. Böyle hani adamın kendine faydası yok. Geçmişinde bir başarı öyküsü yok. Belki bir renkli locaya, belki şık bir arabaya, belki 3-5 afilli söze, belki edilmiş 3-5 muhabbete kadınlarımız hemen ikna oluyorlar. Hemen kanıyorlar. Hemen sevsin beni. Çabucak ait olayım ona. Sonra? Sonra yok. Para harcatayım, kıymetli olayım. Hayır. Adamın bütçesi var, çapkın, hep harcıyor zaten. Senin bir özelliğin yok. Zaman harcıyor, emek harcıyor, değer veriyor. Bunlara bakmak lazım. İkincisi, bana gelenler bunları yaşayıp sonra adam birden ortadan kaybolunca işte ben kopamıyorum, ben nasıl unutacağım? Ben de diyorum ki yani ne verdi ki zaten? Asıl merak ettiğim neden bunu söylemiyor? Yani hadi hoşça kal, buraya kadar. Ben gidiyorum neden demiyor? Çünkü artık roller değişti. Çünkü kadınlar önceden naz niyaz yapardı, net olmazdı, adamı düşündürürdü. Böyle bir kontur piye de böyle kararsız bırakırdı. Şimdi erkekler böyle. Adamlar çok uyanıklar ya. Adam mesela bitti demiyor, ortadan kayboluyor. Ya da ben şunu istiyorum demiyor. Bakalım mı ya diyor, kervan yolda dizilir diyor, bir görüşelim hele diyor. Ne olacak diyor. Tabii giderken de böyle mesela. Kızlar da karakter mühendisliğine soyunuyorlar. Adam 2 ay iyiydi, gayet her şey yolundaydı. Sonra kayboldu. Niye? Ya niye olacak? Aldı hevesini gitti, bu kadar basit. Sevgi devamlılık ister. Sevgi bakın samimiyet ister. Bir adamın senin sevdiğini gerçekten gözlerinin içine baktığında hissedersin ya.
kontrpiyede bırakıyorsa, yani arada bırakıyorsa sevmiyordur arkadaş. Bu kadar net. Cimrilik peki? Kadın erkeğin cimriliğine çok toleranssız. Soğuyorum diyor. Cimri erkekten soğuyorum. Neden? Çünkü erkeklerde hani yedirmek, içirmek, bonkörlük ve o adamlık aslında o eril dengeyi besleyen tek şeydir. Bonkörlüktür ya. Erkek verecek, kadın alacak. Bu kadar basit. Cimri erkeğin ilişkide de çok cimri olduğunu, sevgi konusunda cimri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü onu verirken de zorlanıyor. Öyle Her mi? konuda. Zaman harcarken zorlanıyor. Seviyorum derken zor. Sanki bahşiş veriyor. Lan ağzın var söyleyeceksin işte. Seni seviyorum, bu kadar basit. Ağzın kira mı istiyor, söyle ya. Yani parayı rahat kullanamayan duygularında da aynı basiretsizliği gösterir yaşıyor. mi? Çünkü bakın, bir başkasına bonkörlük yapmak diğer tarafı, karşı tarafı mutlu etme metodudur. Ben sizi seviyorum ve mutlu etmek istiyorum. Bir yemek ısmarlayabilir miyim? Bu çok büyük, güzel bonkörlüktür. Mesela bana çok soru gelir bundan. Erkek hesabı kadın mı ödemeli, erkek mi ödemeli? Erkek ödemeli, bitti abi. Erkek öder. Kadın da altta kalmamak için paylaşabilirim der. Bir o öder, bir o öder. Alman usulü yaparlar. Bunlar kişiye göre değişir çok fazla. Ama genel olarak erkek ben ödeyeyim demeli ve ödemeli. Çünkü erkek para kazandığı zaman adam olur. Eril enerjisinde gücünü de zekasıyla, parasıyla, vizyonuyla, sahiplenmesiyle ilişkiyi, kadını sen benimsin ya, seni çok seviyorum deyip yanında zor zamanında durmasıyla adam olduğunu belli eder, erkek olduğunu belli eder. Fedakarlık yapan, güven duyduğu omuz var ya, işte o omuz o. Fazlasını harcamasın, harcatmaz da kadın. Düzgün kadını harcatmaz bu arada. Hiç kimseyi teşbih dağıtı olmazdan bağışlayın, sömüşleyen, sömüren kadından bahsetmiyorum. Olması gerektiği kadar. Erkekler söğüşleyen kadından kaçarlar mı? Hani böyle çok istekli olan, çok talepkar olan kadınlar erkekler tarafından daha çok beğeniliyor diye uzmanların görüşleri de var. Erkek olduğunu hissediyor. Evet. Kadın isteyecek ki ben erkek olduğumu hissedeyim. Şöyle bir paradoks var tabii. Erkekler de olmazına aşık, biraz daha böyle vermeye, doğru söylüyorlar uzmanlar. Ben de söylerim bunu. Çünkü erkek hiçbir zaman verme duygusunu, kadın da erkekten alma duygusunu kaybetmemeli. Yani güçlü kadın olacağım diye, güçlü insan olacağım diye güçlü kadınlık pozisyonunu kaybetmemeli. O duyguyu kaybetmemeli kadın. Evet, güçlü kadın da olmalı ama erkek de bazı şeylere o eli cebine gidecek. Taşın altına elini koyacak. Ben bunu savunurum hep. Ama genelde erkeklerin aşık olduğu ve hayranlık duyduğu kadınlar biraz daha böyle onları zorlayan, öyle erkeğin ağzına tüküren, biraz onlara yokuş yapan, naz cilveden bahsetmiyorum, kendini biraz gizleyen, saklayan kadınlara biraz daha hayranlık duygusu yüksek olur. Ama o da tabii erkeğin egosuyla oynarsın. Yani kaçan kovalanır tekniği. Adam eninde sonunda doğasını yaşar ama. Yani oraya da eriştiği zaman orada bir stabil bir mutluluk göremezsiniz. Sürdürülebilir bir taktik değil o. Taktiğin hiçbiri sürdürülemez zaten. İlişkilerde taktik falan olmaz. Az önce verdiğiniz kadın örneğinden yola çıkarak kadınlar çok mu konuşup anlatıyorlar? Biraz gizemli mi kalmalılar? Evet, kadınların gizemli kalması şart. Kadınlarda şu değil. Yani lütfen kızlar, rica ediyorum. Türk toplumunda şöyle bir hanımcık kız. Nedir bu? Ben size söyleyeyim mi? Az konuşan kızlar. Net. Ya abi 5 kelimeyle anlatacağın lafı 50 kelimeyle anlatma ya. Detay verme. Olması gerektiği kadar konuş. Bakın, kayınvalidelerin en çok sevdiği kızlar. Görümcelerin. Haricinde adamların bile ya. Soruyorsun niye diyorsun diyorsun karın daha genç, daha güzel. Neden gittin daha bakımsız ve yaş olarak daha olgun bir hanımefendiyle görüştün? Hocam diyor daha diyor ya konuşmuyor diyor. Allah Allah. Ya o çok sessiz diyor ya. Hep anlıyor, dinliyor beni diyor. Ya kadınların, tabii bu değil asıl konumuz ama, kadınların vurucu sözlerle 50 kelimeyle laf anlatmasını istemiyorum. Ben bunu açık söylüyorum kızlar. Çok konuşmak iş görmüyor. Az konuşun, yeterli kadar konuşun. Lütfen trip atmayın mesela. Trip atmak kadar saçma bir şey yok. Trip atarken çok detay veriyorsunuz zaten. O konuşurken hırsını alamıyor. Giriyor mutfağa, çamaşır teliyle beraber o tavaları yıkarken o mutfakta neler geçiyor kafadan. Ya bırak adamla konuş ya. Herif neye küstüğünü bilmiyor. Kadınlarımız zaaflarına yenik düşüyorlar.
hemen seviyorum diyene, çok ilgi gösterene, birden aşkımsın, sevgilimsin, canımsın, ciğerimsin, sen benim her şeyimsin diyene kanmayacaklar arkadaş. Bu kadar basit. Yani çok sevilme duygusu kadınlarımıza yanlış yaptırıyor. Seni çok seviyorum. Ne kadar oldu? 1 ay oldu. Nereden seviyorsun? Nasıl seviyorsun sen beni? Tanımıyorsun ki abi. Yani erkeğin en cimri olduğu konu sosyal alanlarıdır. Unutmayın. Özel alanlarını zaten paylaşıyor. Yemek yiyor, sevişiyor, farklı aktivitelerde bulunuyor. Ama atıyorum işte ofisinin arkasında bir tane odası var, arkadaşlarıyla PES oynuyor. İşte maç yapıyor. Farklı yerlere işte mangala gidiyor, dağa gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Kadını alıyor, eve hapsediyor ya da o ortamına sokmuyor. Bireysel sosyalleşiyor. Kadın ne diyor? Ben annemin evinden boşuna mı geldim? İşte bu çocukları biz seninle beraber yaptık. Hadi sosyalleşelim. Erkek bunu vermek istemiyor. Bu adam dedim ya demin. Bu adamların genel olayı şu. Belli bir süre gayet güzel böyle pürüzsüz gelir. Hayatının aşkıymış gibi görünür. Dersin ki ya beyaz atlı prensim geldi. Bu kadar da saçma bir hayal yoktur, beyaz atlı prens. Beyaz atlı prensim geldi. Orada bile yere basan hayaller kurmuyorsunuz. Aslında o başka bir hayalin prensi yani. Sen onu sadece aldın, oraya oturttun, monte ettin. O senin hayalinin prensi değil. O güzel oynuyor sadece. Senden önce kadına da aynısını yaptı. Yani. Aldı hikayeyi sana, o oynadı, tuttu sende. 3 ay, 5 ay, 6 ay görüştü. Orada da problem yok, görüşür yani. O sonra sen bay bay dedi, bitti bu kadar. Nasıl yükseltti? Herkese yapıyor zaten, özel bir şey değil ki. Para harcadı. Ya adamın var kardeşim, parası var, harcıyor. Sana özel değil. Sana özel değil. Sen özel değilsin. Nasıl anlayacaksın? 1, acele etmeyeceksin arkadaş. Acele olan her şey, hızlı olan, çabuk olan her şey fasondur, yalandır. Erkeğin acele etmeyeni makbuldür. Sabırlı olanı. Her konuda. Bir kere adamın hayatı kıymetliyse, benim hayatım kıymetli. Ben alfa bir erkeğim. Hayatıma alacağım kadından da ben çekinirim ya. Bana bağıracak mı? Çocuğum varsa çocuğuma nasıl davranacak? İşte maddi olarak beni sömürecek mi? Anneme, arkadaşlarıma bana kötü davranacak mı? Ben de tanımak isterim ki. Niye ben bir cumburlop atlayayım hemen? Adam da ya kaliteli adam, kaliteli yaşayan, düzgün yaşayan adam da frenli gider. Kişi gerçekten sevildiğini nasıl anlar? Kadın ya da erkek? Dengeden anlar. Dengeli davranır adam ya. Mesela bir adam günde 20 kere, 30 kere, 40 kere arayıp yapamıyorum sensiz diyorsa o adamın bir hikayesi, yalan hikayesi mutlaka çıkar. Adam günde 1-2 kez arıyordur. Akıcı iletişimi devam ettiriyordur. Sizinle sosyalleşiyordur. Hayatına alıyordur sizi. O entegrasyon sağlanmıştır sizinle. Gayet her şey hayatın doğal akışına net gidiyordur. Burada problem yok. Kadının burada endişe edeceği bir şey yok. Ama yüksek gelenler yüksek böyle ayaklarına sırtlarına vura giderler. Hep parça kopartıp giderler. Çok sevenler, çok aşık olanlar, çok vaat verenler, çok ilgiyle gelenler hep böyle mehter marşıyla giderler yani. Bir kadının bir erkeğe istediğini yaptırabilmesinin bir formülü var mıdır? Vardır elbette ki. Kadınlar aslında gizli yönlendiren insanlardır bizi. Erkekle zıtlaşmadan, bunu savaş haline getirmeden, verilen bazı subliminal mesajlarla küçük böyle hani adama dırdır formunda değil de, kadınlar bu lisanlı münasibi çok iyi bilirler. Ya da şiddet formunda, kavga formunda değil de birazcık daha dişil enerjiyi de patlatarak bazı şeyleri emir kipiyle erkeklere konuşulmamasını özellikle altını çizerim. Bu zamana kadar mesela erkeklerin yaptığı işte ya kadının mutlu olsun ki ben mutlu olayım matematiğiyle yapar bunu. Yaptığı şeylerin hepsinin altında bu ilmi siyaseti çok iyi bilen kadınlar vardır. Mesela bakarsın dersin ki ya kardeşim onda olup da bende olmayan ne var? Kadın için ölüyorlar ya dersin. Kadın nasıl dize getirmiş adamı? Adam çıkarken böyle hatunundan izin alacak forma girmiş. Ya da böyle adam kadının ağzının içine bakıyor. Ya ne var ki bunun? Ne var bunun? 1. Kayınvalidelere çok iyi işliyorlar gelinler. Bu kadınlar. Asla zıtlaşmıyorlar. Anneyi tavlayacak. Anneyi tavlıyor. Bir kere anneyle asla zıtlaşmıyor. Çünkü zaten kayınvalideler de yönetemedikleri gelin istemiyorlar. Ve ilk önce anneyi tavlıyor. İkincisi ilişkilerde şöyle söyleyeyim.
mağduru oynayan demeyeyim de erkekten alma duygusu yüksek olan erkeğe, tabii bu konserve kapağı, gazoz kapağı açtırmak falan gibi değil ama erkekten alma duygusunu kaybetmemiş kadınlar, inanın samimi söylüyorum, her zaman için kazanıyor. Çünkü erkek verdiğinde de mutlu oluyor. Yani illa maddi bir şey vermesinden bahsetmiyorum. Kadının işini hallettiğinde, işini gördüğünde, bir fayda sağladığında o da pohpohlanıyor. Bak sen adam belki hiçbir şey değil. Paşam benim ya, koçum nasıl çözdü, halletti. Bak bizim adam işte bu tamirat işlerinden çok iyi anlar. Hemen parlattı adamı. Gazla çalışıyoruz ya. Efendim ne söyleyeyim başka? Gazla çalışıyoruz. Güzel bir itiraf. Yani evet, bunu yapabilen kadınlar çok güzel, böyle tereyağından kıl çeker gibi işlerini hallediyorlar. Burçlara geçelim mi? Tabii ki, hay hay. Bayılıyoruz sizin o burç Teşekkür ederim. eşleştirmelerinize. Sağ olun. Nereden aklınıza geldi? Sizin de ilgi alanınız belli ki astroloji. Ben burçların insanların karakteristik özelliğini taşıdığına inanırım. Mesela bu zamana kadar gösterişli olmayan, kendine güvenmeyen hiçbir aslan kadını tanımadım. Sizden başlayalım. Ve bunu samimiyetimle söylüyorum. Aslanlarda şöyle bir özellik vardır. Samimiyeti aldığında, yani gözden alır o samimiyeti ve duygularıyla içsel bir şeydir onun için. Artık gerisi teferruattır onun için. Samimiyeti aldı mı oradan yürür gider. Zirveye oynar. Çok vericidir, çok fedakardır aslan kadını ama kime? Ailesine, sevdiklerine. Çemberin dışındakilerle ilgilenmez. Burnu yere düşse tenezzül edip almaz. Ve Olmaz. Aslan kadınlarıyla ilgili bir çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep söylerim bu arada. Karşı cins kendi hemcinsini rakip olarak görmeyen tek kadındır aslan. Evet. Sallamaz, yani o kadın bana bunu yaptı. O işine bakar. O zirveye oynar çünkü. Videoda da söylediğim gibi. Ya İlla dikkatini çekmek istiyorsan aslanın, bir mail at, bir mesaj at. Zirveden gözlüğünü indirir bakar. Duyar seni kardeşim ya. Şimdi çiftler geldiğinde ya da danışanınız geldiğinde burcu sorduğunuz sorular arasında mı? Burcun ne diyor Yok, pek sormam da. Sormazsınız. Ben buradan erkeklere özellikle şunu söylemek istiyorum. Ya iletişim kurmakta zorluk çeken erkekler. Kadınlar, hani derler, kız tavlamak deriz ya biz. O kızın alanına girmek. Onunla sohbet edebilmek. Ya abi birazcık şu astrolojiye bakın ya. Burçlarda kadınlar o kadar çok burçlarının karakteristik özelliklerini taşıyorlar ki. Şaşmıyor diyorsunuz. Hiç şaşmaz. Mesela Başaklar ayrıntılı ve detaycıdır. Biliyorsun, kız Başak burcuyum dedi. Artık eline ayağına dikkat et. Kişisel temizliğine dikkat et. Kıskançtır, kızdırma. Detaylara önem ver. Doğum günlerini, ölüm günlerini unutma. Perişan eder. Ve gerçekten burç uyumları da var. Mesela bakarsanız birçok astroloji sayfası, beni görürsünüz işte. Kadınlar bu anlamda kendilerini dinlemeyi çok seviyorlar çünkü anlayan yok. En uyumlu çift. Valla şöyle var mı söyleyeyim. öyle bir şey? Eşleştirme. Şöyle. Ya da asla yan yana gelmemesi gereken burçlar. Buradan başlayalım. Mesela örnek veriyorum. İşte Boğa ile ikizler yan yana gelmemeli mesela. Ne iter onları? Boğa daha sabittir. Ben Boğayım mesela. Kararlarını değiştirmez, yönlendirmeden hoşlanmaz. Örnek, ikizler de biraz daha böyle şey sever, değişikliği sever. Kafa değişiktir, çok enerjiktir, dışa dönüktür, söndürür birbirini. Mesela haricinde şunu söyleyebilirim. Aslanlarla da mesela koçlar bir araya gelmemeli. Mesela bir tanesi gücü temsil eder aslan, koç da savaşı temsil eder. Didişirler durmadan. Birçok konuda birbirine benzer burçlardır aslında. Ama koçun inadı, aslanın o kararlı tavrı kafa tokuşturmaya sebep olur. Alan çatışmasına girerler. Mesela su gruplarıyla ateş grupları ve toprak grupları çok güzel anlaşırlar. Mesela boğa yengeç, aslan yengeç gibi. Biraz uyuma dikkat etmek lazım bu anlamda. Su gruplarının mesela demin bir örnek verdim ya, ilmi siyaset üstadları diye, yengeç kadınları mesela. Asla seninle kavga etmez. Seni istediği noktaya öyle bir getirir ki en son böyle özür dilerim dersin ya. Konuda haksızdır. Ama çok güzel yapar bunu. Hitabeti güçlü. Net. Anladığım kadarıyla. Yengeç kadınların hitabeti güçlüdür. Işıltıyı sever. Asla kavgadan hoşlanmaz. Asaletsizlikten hoşlanmaz. Tatlı tatlı yapar böyle. Seni seve seve istediği yere getirir. Balıklar da öyledir.
Balıklar da öyle. Anam. Balık sakın düşman edinmeyin. Bakın ben söyleyeyim size. Balık kadını kadar ve erkeği de öyledir. Strateji ve politik anlamda böyle hesap kitap insanı yoktur. Çok hakikaten şey yaparlar yani. Taktik yaparlar. Hesabını yapar, kitabını yapar. Nerede ne yapacağını bilir. Kavgadan, dövüşten hoşlanmaz. Hiç o da balık da hiç sevmez. Tık 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 arkadan işlerini halleder. Sonra bu böyle mi oldu ya falan der. Sen de şaşırırsın. Boşanma aşamasında size geliyor mu çiftler? Yani biz düzgün boşanmayı başaramıyoruz. Hı hı. Sizin desteğiniz ve yönetiminizde şu işi kavgasız, gürültüsüz ve çocukları üzmeden yapalım. Kadınlardan gelenler var. Erkek gelmiyor mu? Erkekten pek gelmez. Erkek döndürelim hocam. Yani ben seviyorum eşimi diye gelir. Kadın da hocam şu sağ selamet benim yakamdan bir sıyrılsın diye gelir. Karar aldıktan sonra tabii. Artık nasıl ya kadın bitirdikten değil. Sonra ayrılamıyor mesela. Adam işte buna dadanmış, takip ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Adam şeye de açık. İşte danışmanlık almaya da açık. Geliyor. Daha sonra adama lisanı münasiple olabildiğince bu işin olmayacağını, kadının da bittiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yani size kızan oluyor mu? Ya oluyordur tabii. Yani bir gün mesela otururken bir tanesi geldi. Çorba içiyordum ben bir yerde. Beni tanıdın mı dedi. Baktım yok tanımadım dedim. Ben dedi o anlattığın narsist dedi. Dedim ki hoş geldin dedim. Baktı böyle dedi ki ya dedi eski eşim dedi hep dedi sizin dedi videolarınızı atardı dedi. Ama dedi ben böyle bir hani bir şiddet bekliyorum falan. %80'i doğru biliyor musunuz? Şimdi ben de dedi terapi almaya başladım dedi bir yerden dedi. Helal olsun dedim. Bundan sonraki maçlara bak dedim. Önüne bak dedim. Ya bende şey dili yok. Yani bir nefret, bir öfke dili yok. Hiçbir zaman erkeklere mesela ya da kadınlara bir tarafı övüp bir tarafı gömmem. Cinsiyetçi bir ayrımla kadınlar şöyle erkekler böyle diye o arayı açmam. Erkeklerden de kadınlardan da yanlış yapanlar olur. Kadınlara da gerektiğinde en sert uyarıları ben yaparım. O aynalamayı net yaparım. Kadın kabul işe geçer ondan sonra önüne bakar. Erkeğe de söylerim yani buradan dönmez bu top diye. Kabullendikten sonra hatalardan vazgeçilebiliyor ya. Erkeklerde de bu var. Yani bir erkek gerçekten nerede anlıyor biliyor musunuz? Eyvah diyor kadın gittiğinde. Gitmeden anlayan çok az. Ama sen sevdiğin kadını durmadan konuşuyor diye sen dırdır yapıyorsun sus dersen, onu önemsemezsen, her hezeyanına, her isteğine kulak tıkarsan senin kulak tıkadığın yerde başkaları onu duyar ve çok tehlikelidir. Sakın yapmayın. Eşlerinizi yalnız bırakmayın. Özellikle bu saçma sapan küsmeler çok tehlikeli. Erkeğin küsmesi mesela benim en çok duyduğum ve şikayet aldığım konu. Çok popüler oldu evet. Erkek küstü, bohçayı topladı, annesine gitti. Onu da yapıyorlar mı artık? Tabii var. 1 ay 2 ay boyunca konuşmayan adamlar var. Küsmek ne ya? Önceden kadınlar küserdi abi. Biz ikna etmeye çalışırız. Yapmayın etmeyin falan. Şimdi en çok duyduğum saçma soru. Bu adamı evliliğe nasıl ikna ederim? Bağla boynundan götür nikah masasına. Böyle şey olur mu ya? Kadınlar bunu mu diyor? Tabii. Bu evliliğe nasıl ikna ederim? Eskiden kadın ikna ediliyordu değil mi? Net. Ya da bu ilişkiye nasıl ikna ederim? Ya geçinmeye gönlü olan, evliliğe gönlü olan, düzen kurmaya gönlü olan ilişki insanını zaten senin ikna etmene gerek yok. Hatta ben bununla ilgili esprili cevaplar da veriyorum. Çık omzuna diyorum. Zıpla 2 arkadaşınla beraber bağla ayaklarını falan. Ya artık tiye alıyorum çünkü gerçekten mantıksız. Bir adam ilişki insanı değilse bilgisayarlar gibi değil ki insanlar. Format atamazsın, değiştiremezsin. Karakterini farklı bir karakterle change edemezsin. Yapamazsın bunları yani. O adamın doğası o. Herkes doğasını yaşıyor. Baktın ki adam sana 2 ay geçmiş, 1 ay geçmiş. Sevgilim bile diyemiyor ya. Elinden tutup ben seni tanıma yoluna girdim. Sen benim hatunumsun, sevgilimsin deyip elinden tutup yürüyemiyor ya. Daha dur bakalım yani daha 2 ay oldu. Ne münasebet? Diyecek ya kadın şunu soracak. Sordurtmuyorlar. Avamlıkmış. Ben ne amaçla seninle görüşüyorum? Sen beni ne amaçla tanıyorsun? Biz hangi mahiyette görüşüyoruz ya? Kim sordurtmuyor? Yani bunu kadınlara hep şunu söylediler bu zamana. Hani sormayın. Çok avam bir düşünce olur. Erkeğe soracaksın. Beni sen hangi mahiyette tanımak istiyorsun? Niyetin Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Arkadaşımsı, kankamsı bir şeyiz. İleride dur bakalım hele. 6 ay geçmiş, 3 ay geçmiş. Ya samimi söylüyorum bakın bu danışanlarım var. O feedbackleri geri dönüşleri veriyorum size.
Kız diyor ki hocam 1 yıl geçmiş diyor. Sevgili miyiz diyorum diyor. Bilmiyorum diyor. Defol git. Sen bana 1 yıl geçmiş sevgilim diyemiyorsan şayet nasıl kadınım diyeceksin? Ne zaman karım diyeceğim? Erkeklerin bu sorumluluktan, yani bu aradaki hemcinslerim bana kızmasınlar. Bütün erkeklere söylemiyorum. Bu tarz yaklaşan adamlardan bahsediyorum sadece. Sadece takılmak isteyen adamlar da şöyle bir sorumluluktan elini ayağını çekiyor. Kadınların en fazla sorduğu soru, hocam erkekler dişil enerjileri çok yüksek, kıskanmıyorlar, hesap sormuyorlar. Ya da örnek veriyorum işte sahiplenmiyorlar. Neden diye soruyorsunuz ya bana. Şimdi buradan cevabını veriyorum. Kendine yapılmasını istemediği hiçbir şey sana da yapmıyor. Ben sormuyorum, sen de sorma. Sen sana, ben karıştırma. Bana. Aynen. 1 yıl geçmiş, görüşmüşüz. İlişki yaşam ama ilişki değil adı. Abi yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin, tozacaksın. İlişki mi? Belli değil. Yok öyle şey. Bir kadınla eğer sosyalliğini paylaşıyorsan, mutfağını paylaşıyorsan, yatağını paylaşıyorsan, hayatı paylaşıyorsan o senin hayat arkadaşındır. Bitti. Ya sevdiğim kadın diyeceksin, ya eşim diyeceksin, ya kız arkadaşım diyeceksin. Ne diyorsan artık. Bunun süre sınırı nedir? Yani ne kadar sonra işte elinden tutup ailesiyle tanıştırmalı ya da arkadaş çevresine çok şahsa sokmalı? münhasır konular bunlar. Yani bunu genellemek doğru olmaz. Oralara kadar da girip didiklemek doğru değil bence. O yüzden ben yanlış bir şey konuşmak istemiyorum ama niyetler halis olmalı. Yani niyet ilişki olmalı. Ve bunu da kadın çok net anlamalı. Yani çok çabuk gelen adam zaten hikayelerle, fiyaskolarla gidiyor. Çabuk gelen adama çabucak diyeceksin ki hayır kardeşim ben bu kadar ait olamam hızlı. Birazcık seni tanımak istiyorum. Kendi alanlarını görmek istiyorum senin. Burada bir dengeye oturtacaksın. Denge çok önemli. Ve özellikle şunu da söylüyorum. Bakın altın çizesi söylüyorum. Zaaflarını kadınlar törpülediği sürece, kendi yalnızlığıyla barıştığı sürece hiçbir erkeğin saçma sapan ilgisine ve vaatlerine kanmıyorlar. Ay hocam çok yakışıklı. Bakma yakışıklılığına. 3 gün sonra gidecek işte. Çok para harcadı. Gidecek o. Başkası da yapıyor. Zaaflarına yenilme. Haricinde özür dilerim son kez bitiriyorum sonra. Bir şey söyleyeceksiniz. Böldüm herhalde. Rica ederim. Haricinde kimse seni çok boştan yere sevmez. Neyini sevdi seni? Düşünsene be. Ne kadar tanıdı seni ya? Evet dinliyorum siz deyin. Hediye konusunu soracaktım. Buyurun. Önemli midir? İlişkide hediye. Evet. Mesela pahalı hediye alması beni sevdiğini mi gösterir? Bu bir ölçü müdür? Emare midir? Valla ilişkilerde şöyle anlatabilirim. Pahalı hediyeler genelde hep problem çıkartır. Ayrılıklarda problem çıkartır. Durumu olan varsa hediyeleşmek güzeldir. Karşı tarafı mutlu etme dinamiğidir hediyeleşmek. Seviyorum ve hediye veriyorum. Seviyorsun, özel hissettiriyorsun. Bunlar güzel şeyler. Sonradan başa kakılmayacaksa, asaletsiz hediyeler geri istenmeyecekse çok güzeldir. Ben sonuna bakarım, sonuna. İlişkilerin nasıl başladığına bakmam. İlişkiler sonunda nasıl bitiyor? Ben onlara bakarım. İnsanın da, kadının da, erkeğin de kumaşı orada belli olur. Mesela hiçbir erkek 3 kuruşluk ısmarladığı yemeği unutacak. Başa kalkmayacak. Hesabı o ödeyecek. O yüzden dedim ya, erkek para kazanmaya başladığında tam orada bir gücünü eline alır diye. 3'e 5'e tenezzül etmeyecek. Erkek adam kadından para istemez. Bu kadar basit. Çünkü zaten kadın onun eril enerjisine, onun hayata dair gücüne hayran değil midir? Budur yani. Ne münasebet ya ben sana para vereyim. Herkesin parası kendine. Hangi burçlar aldatma riski daha yüksek burçlardır ihtimali? Yakarsınız beni. Vallahi yakarsınız beni. Hadi. Şimdi. Şurada biz bize. Biz bizeyiz değil mi? Valla buna cevap vermesem ya. Yani bu bana gelen istatistikleri söyleyeyim. Su gruplarını daha fazla derler. Ben demiyorum. Kimdi o su grupları? Balığı söylerler. Yengeç derler ve ikizler. İkizler de. Ya bunlar söylenir ama tabii çok kişiye göre değişir bu. Yani bunu hep genelleme yaparsak yanlış yapmış oluruz. Aldatılma riski en yüksek burç peki?
Daha kolay aldatılır. Daha kolay. Mesela boğalar çok kolay aldatılırlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü boğa nettir. Hile hurda bilmez. Kadının içinde, erkeği içinde. Sabiti vardır. Eğer her şey yolundaysa çok didiklemez. Yani boğa kadınları hep bu yüzden muzdarip. Mesela bana geliyor, hocam ben gayet nettim. Sevdim, sevildim. Yemek istedi, yemek. Kadınlık istedi, kadınlık. Ne varsa verdik. Ama arkamızdan dönen film fırıldak. Hocam bizde kafa basmıyor derler. Çünkü çok netler. Sabitlerine de çok aşık onlar. Her konuda atacağı adımı karşı taraf bildiği için fikrini de değiştirmez. Ya boğa kadını evde tarağının yerini değiştirmez ya. Sabunu bile aynı perspektifte durur böyle. Simetride durur. O kadar nettir. O yüzden kolay aldatılırlar. Mesela Başak kadınları. Başak kadınları mesela asla aldatılmazlar. Aldatamazsın ya. Detay dedektörü. O arabana dinleme cihazı koyar. Dedektif tutar. Onlar da kafa hep şeye çalışır. Acaba yapıyor mu? Tabii. Mesela onlar da aldatılmaz. Keza mesela balıklar da aldatılır mı falan? Balıklar da aldatılmaz. Balıklar çok akıllı kadınlar. Hiç o duygusal falan gibi görürler ama asla hiç gözü açıktır onların da. Kıskançtır balık kadınları da. Hiç yemez numarayı yani. Yengeçler biraz duygusaldır. Onlar biraz böyle hani ilgiliyse her şey yolunda gibi falan değerlendirirler. Ama biraz ben merkezli burçlardan size tiyolar verebilirim. Mesela hangi burç çok ben merkezcidir? Mesela erkeklerden söyleyeyim. Evliliğe en yakın ve ilişkiye en müsait erkek burçlarından bahsedeyim size. Olur lütfen. Mesela Başak erkekleri ilişkiye ve evliliğe en yakın erkek burcudur. Çok düzen manyağıdır. Yani her şeyi böyle milimetrik, simetrik ister o da Başak erkeği. Ama hayatından bezdir. Detaycı, kıskanç ama ilişki insanıdır bakın. Kolay aldatmaz da ama canından da bezdirir. Evet, dayanabilir. Aynen. Bazı kadınlar diyor ki aman aldatsın da gitsin hocam diyor. Bazı kadınlar sus diyorum sus. Haricinde işte yine aslan erkekleri mesela. Onlar da kol saatlerinden, arabalarından, kılıklarından, kıyafetlerinden falan çok böyle gösterişi severler. Aslanları da sensin diyeceksin, parlatacaksın. İstediğini yaptırırsın. Bak evlilik de dahil çünkü onlar da düzen manyağıdır. Aslanlar da erkekleri. Haricinde boğa erkeklerinden bahsedeyim size biraz. Hep kadınlara anlatıyoruz. Diyorlar ki hocam erkeklerden de bize geri dönüş verin. Onlardan da bahsedeyim. Boğa erkeklerin de arkadaşlar yönetmeye kalkmayacaksınız. Sabitine karışmayacaksınız. Yemeğini ver, kumandayı da eline ver. Haricinde libidoları yüksek olur. Hayır deme. Ve onun dışında da sabitini değiştirme. Bu adamla klası yoktur. Ama mesela terazi. Tam dikkat et. Terazi erkeği çok farklıdır. Ne açıdan? Teraziler çapkındır. Severler. Yani flörtözdür terazi erkeği. Yani kolay yalan söyleyebilir. Ve söylediği yalana da inanır yani. Yani terazilerin öyle bir durum var. Hani erkeğin cilvelisi derler ya böyle. Kaşı ayrı, gözü ayrı falan. Terazi o. Mesela hakikaten. Terazi çok bir de dengesiz diye falan bilinir ama terazi aslında denge unsurudur. Erkeklerinde de o vardır. Kolay karar alamaz sadece. Aldığı karardan ikizler gibi mesela pıt diye dönmez. Aldığı kararı uygular. İnattır da. Ama teraziler yaratıcıdır bir kere. Kadınları çok net etkilerler. Bonkördür. Bakın terazi erkekleri bonkördür. Para da harcar. Bakın ama atıyorum bir ofiste 20 kişiyle kadınla mesajlaşır. 20'sinin de birbirinden haberi yoktur. Telefon devamlı kısık da. Bakımlıdır. Teraziler bu anlamda biraz dediğim gibi... Kaporta sağlam. Kaporta sağlamdır ama dediğim gibi çok fazla böyle bir de özgürlüğüne çok düşkündür teraziye. Erkeği konusunda söylüyorum. İkizler erkeği keza net aldatır. Yani aldatabilecek, sorduğunuz yoldan cevap veriyorum. Evet. Aldatabilecek kapasiteye sahip. O da değişiklik sever çünkü. Sabit sevmez. Kovalar mesela. Kova erkeğiyle ilgili bana çok özellikle çok enteresandır. Arkadaşlarım da var. Abi meclis medrese insanı ya. Gezsin, yesin, içsin. Arkadaş insanı kova. Asla arkadaşlarını bırakmaz. Kova erkeklerine şunu yapmayın kızlar. Arkadaşlarım mı ben mi? Onu seçer arkadaşlarını. Sakın. Sormayın bir Tabii sormayın. 2, ya bu adam hiç kıskanç değil hocam ya diyorlar. Kovalar kıskanç değil, kıskanmıyor. O yüzden. Kıskanıyor, belli mi etmiyor yoksa kıskanmıyor? Yok öyle bir duygu yok. Yaylar da çok kıskanç değildir mesela. Kovalar da değildir. Terazi de
Yani terazi erkekleri de çok aşırı, yani kıskanır da, yani bir boğa gibi değildir, bir koç gibi değildir mesela. Ama özellikle söylüyorum, kova erkekleri kıskanmıyorlar, onu biliyorum, yaylar da öyle. Koç erkeklerinden, bakın hiçbir yerde anlatmadım bunları bu zamana kadar. Koç erkeklerinden duygusallık beklemeyin kızlar. Söylüyorum. Bu adamlar duygusal derinliği olan adamlar değiller. Evet, koçlar da öyle çok aşırı çapkın tipler değillerdir. Onlar da sabitlerini sever. Boğaya yakın adamlardır, boğa burçlarına. Ama çok inattır. Dediğim dediktir. Yönetmeyi sever. Yeri geldiği zaman bağırır, çağırır, ses yükseltmesinden asla kaçınmaz. Ama eğlenceli tiplerdir onlar da. Böyle güler, eğlenir, motivasyonu yüksektir. Ama tersine geldiği zaman nereden vuracağını bilemezsin yani. Koçlar da öyle inatçıdır yani, yönetilemez. Bazı burçlar var ki, erkek burçları var ki yönetmeye kalkarsan elinde kalır. Boğa, koç, aslan, akrep, asla. Bunları yönetmeyeceksin yani. Yönetmeye kalkacaksan eğer hiç bulaşmayacaksın bunlara. Ne varsa, bu kadın ve erkeğe ikisine de soruyorum. Ne varsa, hangi beden dili, hangi ifade, hangi duruş, hangi davranış yakalandıysa bu kişiden hızla kaç dersiniz. Evlilik, flört, ne olursa bunu olsun sakın. Diyorsunuz. Evet. Okay. Bir kere manipülasyon varsa, her konuda o haklıysa mesela. Yani ilişkilerde, diyaloglarda %100 bir tarafın haklı olma ihtimali var mı? Yok. Ama hep o haklı. Hep seni manipüle ediyor. Hep vesilesiyle o haklı çıkıyor. Alanlarına saygı duymazsa, seni dinlemezse, duymazsa, görmezse hiçbir zaman görmeyecektir. Çünkü görmemek üzerine ileriye yönelik de planlar, programlar üzerine çalışıyordur. Yani seni pasifize etmeye çalışıyordur o. O anki durumu kurtarmıyor yani. İleride de sus istiyor. Haricinde aldatanlar. Yani düzelebilir mi? Bazı ilişkilerde bu genel konuşmak doğru değil. Ama diyorum ya, istatistiklere bakarsanız aldatanların %80'i bir daha aldatıyor. Buradan çok fazla umut beslemeyin. Mutlu bir hayat ancak farklı bir mutlu hayatı çektiğinde mutlu bir birliktelik olur. Ben kendi hayatımda mutsuzum. Gel beni kurtar, ilişkiye beni, hayatıma gir, mutluluğunla beni de mutlu et. Sev beni, sar beni. Yok kardeşim. O da biliyor senin mutsuz olduğunu, görüyor çünkü. Salak değil, mutsuz bu diyor. Niye gelsin? Başıma tebelleş olmasın, gitsin kardeşim diyor. Niye gelsin ya? 2 tane mutlu hayat varsa bir tane mutlu çift oluyor onlar. 2 tane mutsuz, 2 tane garabet, 2 tane bir kukuman kuşu varsa birbiriyle artık o beni aldattı, güvensizlik, özgüvensizlik. Buna benzer böyle paranoyak haller. Ama 2 tarafta mutlu, 2 tarafta sosyal alanlarını koruyan, 2 tarafta güçlü. Ya eğleniyor insanlar, hayatlarını kazanıyorlar, güzel sohbet edebiliyorlar. Ya sosyal denklikleri bile aynı. Şimdi burada niye birliktelik çıkmasın? Eğer anlaşabiliyorlarsa, gönülleri de varsa birbirinde. Niye anlaşılması bu da olur. Ama öbür türlüsü tam anlamıyla o gelsin benim hayatıma, beni mutlu etsin. Sebep? Ne kimse ilişkide kurtarıcı rolünü üstlenmek istemiyor. Ki yapmasın da zaten. Eskiden böyle daha mütevazi ailelerin kızları eş olarak tercih edilirdi. Her şeyi işte eşinin evinde görsün, atabilsin geldiği yeri diye. Şimdi o dengeler bile değişti. Bakıyorum erkekler varlıklı, geliri olan kadınları tercih ediyorlar. Bu denge bile değişti. Katılıyor musunuz? Katılıyorum ama yanlış buluyorum. Çünkü erkeğin kadının parasına tenezzül ettiği anda, kadının parasına göz koyduğu anda kadın ve ailesi tarafından nasıl hor bakıldığını ve nasıl dışlandığını da görüyorum. Gelip size anlatıyorlar. Net. Ve ben şöyle de bir eklemek istiyorum. Mesela benim de bir kızım var. Genç kız. 17 yaşında. Ben her şeye şu şekilde bakıyorum. Benim yanımda, benim evimde her şeyi görsün, yaşasın. İleride bir gün olursa eşiyle de yaşasın. Yani dolayısıyla kadının sevgiye doymuş olanı, zaaflarına doymuş olanı mutluluk verir. Bir kadın bir sofradan aç kalkıyorsa, para konusunda, aşk konusunda, ilgi konusunda, duygu konusunda, fiziksel birliktelik konusunda o kadından hayır beklemeyin, gelmez. Ve buradan ben erkek takipçilerime şunu söylüyorum.
Lütfen eşlerinizi fiziksel olarak da önemseyin. Onların fiziksel birlikteliklerini önemseyin. Yani kadını geçiştirmeyin. Onlarla yakınlaştığınız zaman onların duygularının olduğunu önemseyin. Özel alanlarını konuşuyoruz şu anda. Cinsel hayatı yani. Evet, cinsel hayatlarınızda kadınların en çok şikayet ettiği şey bencil adamlar. Onları görmeyenler, ön yakınlaşmadan, ön sevişmeden uzak duranlar ve artık niye uğraşayım diyor ki hocam, her şeyi bıraktım ben diyor. Evliliğinde mesela ya da ilişkisinde cinsel problemi olanların sorunlarını çözemiyoruz. Yok. Yani o sorunla gelenlere sizin yapacağınız yapacağım bir şey yok. Zaten o da olmasın da nasıl düzeltirim peşinde. Yani ona da razı. Olmasın ama nasıl düzeltirim? Çünkü kadınlar düzeltme taraftarı olan zaten erkek reddediyor burada. Kadın daha çok düzeltmeye geliyor ve şey diyor hocam tamam yakışıklılığına bakmadık. Tamam fiziksel o yok ama ne var? İşte bari adamlığı var. Düzgün adam. Devam ederiz. Nasıl ederiz? Ya nasıl olacak? Olmaz ki şimdi. Yani. O yok. Ne olacak? Nereden tutacağız? Zor oluyor haliyle. O yüzden mesela ben şunu söylüyorum. Bu hiç konuşulmayan bir konu çünkü. Erkekler fiziksel sıkıntılarını da yani cinsel sıkıntılarını da önemsemiyorlar. Sümen altı ediyorlar. Konuşmuyorlar. Yardıma gitmiyorlar. Bu konuyu yokmuş gibi sayıyorlar. Bana gelen mesela en büyük sorunlardan bir tanesi. Hocam işte bir doktora gidelim diyorum ama yanaşmıyor. Nasıl ikna ederim? Kadının bu alandaki talepkarlığı da aslında ahlaka aykırı bile görülebilir değil mi? Ama değil. Ya bu aile sağlığı için önemli bir şey. Ben de onu kırmadan, incitmeden nasıl ikna edebileceğini lisan-ı münasiple anlatıyorum. Bir kere asla böyle durumlarda erkeği başarısızlıkla suçlayıp kötü hissettirmesinler, sert çıkmasınlar. Daha büyük hezeyanlarla, daha büyük hüsranlarla karşılaşırlar. Komple içine kapanır, kendini çok başarısız hisseder. Bunların uzmanları var, doktorları var. Ben senin yanındayım diyerek eğer gerçekten bu işi halletmesi gerektiğini inandırarak oraya götürmeli. Bunu da bir ekleyeyim istedim. Son soru, az önce kadının maddi olarak erkeği destekliyor olması, bu desteğin de bir yerden sonra istismara dönmesini eleştirdiniz. Evet. Benim çevremde çok iyi eğitimi olup, çok iyi kariyeri olup maaşını bilmeyen, maaş kartı eşinde olan kadınlar var. Onlara ne söylersiniz? Maaş kartı eşinde, kendi ihtiyacı olduğunda eşinden istiyor, kendi maaşını. Çok güzel. Parayı eşi yönetiyor. Alma verme dengesi derim. İş hayatımızda, mesela aşk hayatımızda nasıl alma verme dengemiz var? Çalışıyoruz. İş hayatımızda patronumuz ya da işte hayat bize para veriyor. Emek, para karşılığı var. Duygusal dengemiz nasıl? Ne yapıyoruz biz? Emek veriyoruz, karşılığında emek. Sevgi alıyoruz karşılığında. Hep bir alma verme dengesi var. Şimdi ben koşulsuz şartsız her şeyimi niye eşime bırakayım ya? Zaten ayrılıklardan fazla bu para pul meselesi sorun oluyor. Kesinlikle. Ama ben fön parasını senden istemeyeyim. Tam oraya gelecektim. Kadının şahsi fön parası, arkadaşlarıyla içeceği bir kahvenin parası ya da kendini güçsüz hissedeceği kadar yokluk çekmesi adamın elini güçlendiriyor. Zaten bu örnek veriyorum. İşte yüksek insanların hayatına girenler de böyle giriyorlar. Kadınımsın, para bende. Senin neye ihtiyacın var? Şu, şak. Kız çalışmana gerek yok, çık işten. Çıktı. Tamam 3 ay 5 ay beraber, bingo. Evlendi, o da tamam. Bütün fonksiyonlarını, yaşamsal fonksiyonlarını bitirdi. Hayatına da aldı. Bir eve de oturttu. Sonra 3 gün sonra başka bir kadın. Niye? Bitiyor çünkü adamda. Yani seni yeterli görmüyor. Çünkü sen hayır diyemeyen, kendi alanlarını koruyamayan, sosyal alanı olmayan hiçbir kadını erkek ciddiye almıyor. Kapatabildiği, hapsedebildiği, kendi işte onun kıyafetlerini belirlediği, onun kararlarını aldığı, onun yerine hüküm sürdüğü hiçbir kadını erkek ciddiye almıyor. Bu kadar basit. Ben seni çok seviyorum, kadınlık yaptım, değer verdim ama artık bunu kendime yaptırmam. Neye geçtik? Alma kısmına geçtik. Ben artık haklarımı istiyorum. Maaş kartımı istiyorum, mutluluğumu istiyorum, senden ilgi bekliyorum. Burada dur. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sevindim sizi tanıdığıma. Ben de sizi tanıdığıma çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu. Enerjiniz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz. Sakın bizi yalnız bırakmayın.